Peki arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Akın Yılmaz. Bu eğitim videosunda sizlerle beraber nasıl eBay'de business hesaplarınızı açabilirsiniz ve bu süre içerisinde neler yapmanız gerekiyor, bunları sizlere adım adım göstereceğim. Öncelikli olarak kanala abone olarak desteğinizi gösterebilir. Bu tarz videoları sürekli olarak sizlere çekebilmemiz için bizlere güzel yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi öncelikli olarak arkadaşlar bir sanal sunucunun içerisindeyim. Lokasyon olarak İngiltere seçtim. Bir eBay hesabı oluşturacağım. İlk önce bir Gmail hesabı oluşturuyorum arkadaşlar. Buraya tıklıyorum ve hemen continue diyorum. Şimdi daha önce girmemiş olduğunuz bir eBay hesabının olması gerekiyor. Create one diyorum. Sizler isterseniz Gmail hesabı da oluşturabilirsiniz bu senaryoda. Burada diyor ki use a phone number instead, yani numaranı onun yerine kullan diyor. Yok, ben sadece get a new email adres diyorum. Buraya Hotmail istiyorum ve diyorum ki email adres olsun, bunun biraz daha Akim Baba ile ilgili bir şey olsun herhalde. Tamam, bunu yapalım. And next diyelim. Diyor ki daha önceden alındı bu. Onun yerine başka bir tane seçebilirsin diyor. Şunu deneyelim. Outlook deneyelim. Hotmail yerine. Next diyelim. Sistem yine izin vermedi. Başka bir tane bulalım. Akim Baba 23 diyelim. Next diyelim. Tamam, bunu kabul etti. Şimdi bir tane buraya şifre oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben hemen şifremi oluşturuyorum ve next diyorum ve buraya artık bilgilerinizi giriyorsunuz. Şimdi buradaki bilgilerinizi girdikten sonra tekrar next diyoruz. Burada sizlere doğum tarihiniz ve hangi ülkede olduğunuzla ilgili detaylı bilgileri soruyor. Bunları cevapladıktan sonra arkadaşlar şu an sistemde girişini sağlayacaksınız. Eğer ben başarabilirsem tabii ki doğum tarihimi yazmayı, sizler de next diyorum. Ayı da seçiyorum arkadaşlar. Tekrar next diyoruz. Peki her yerde kullan diyor. Microsoft Apps only. Ben sadece next diyorum. Şuradan bilgiyi de alalım. Lazım olacak çünkü bize. Peki. Şimdi bu süreçte içerideyiz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey bitti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen direkt Hotmail'e geliyorum ben. Hotmail'i sign in diyorum ve buradan hesabımı hemen açıyorum. Peki hesaptaki bilgilerim oluştu. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen geliyorum arkadaşlar eBay UK'ye. eBay UK'ye kayıt olmam gerekiyor. My eBay tıklıyorum. Burada create an account diyor. Ben burada business account oluşturacağım arkadaşlar. Bana diyor ki business'ınızın adı ne? Eğer business'ınız varsa bunu business olarak girin. Yoksa arkadaşlar isminizi girebilirsiniz. Ben buradaki senaryoda sadece ismimi bu şekilde giriyorum. Şurada bir yanlışlık oldu. Business'ınızın e-maili varsa daha demin almış olduğumuz eBay'e gireceğiz ve şifre olarak da bir tane şifre oluşturacağız arkadaşlar. Şirketinizin lokasyonu nerede olduğunu sizlere söylüyor. Ben tahminimce İngiltere'de açtığınızı varsayarak bu şekilde İngiltere seçiyorum. Yoksa başka ülke seçebilirsiniz. Register diyerek sisteme kayıt oluyor. Ve bana diyor ki vermiş olduğunuz e-mail adresine bir mesaj gönder. Hemen e-mailimizi açıyoruz. eBay tarafından güvenliğimiz için gönderilen bir mesajın 6 haneli numaranın olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süre içerisinde bilgileri sisteme girip onaylıyoruz. Ve burada bir kullanıcı adı oluşturmamız gerekiyor. Ben buraya direkt yine şirketin adını yazıyorum. Burada bize önermiş olduğu bazı şeyler var. Ben burada senaryoda bana verebilecekleri en güzel şeyleri almaya çalışıyorum. Peki bu şekilde sistemde bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi do you have operate your business and legal entity? Eğer şirketiniz kayıtlıysa evet. Eğer yoksa sole trader olarak girebilirsiniz. Yani hani kendi adınıza giriyorsunuz ve sisteme direkt burada sole trader olarak ikinci seçeneği de seçebilirsiniz. İlla şirket açmanıza gerek yok şirket olarak kayıt olsanız da. Yani aslında burada diyor ki no I manage my business as sole trader or owner. Yani ben daha ufak ya da varsa üsttekini seçersiniz. Buradaki senaryoda benim var. Diyor ki select your legal entity. Burada tamamen size kalmış artık hangi şekilde yapacaksınız. Partnership mi olarak mı yapıyorsunuz? Charity olarak mı? Public traded company mi arkadaşlar? Ya da normal company mi? Ben buradaki senaryoda company'yi seçiyorum. Daha fazla bilgi almak isterseniz sağ taraftaki konularda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Peki isterseniz business'ınızın ne yaptığı hakkında bilgi yazabilirsiniz. Ben buraya yazıyorum. Kayıtlı olduğu ülke buraya yazıyorum. Adres olarak arkadaşlar şirketinizin kayıtlı olduğu adresi sisteme girebilirsiniz. Ben buradaki senaryoda hemen sisteme giriyorum. Bunda London olarak işaretliyorum. Tekrardan bakıyorum yanlışlık olmasın. Her bilgi doğru olması gerekiyor bu işlemler sürecinde arkadaşlar. Vermiş olduğumuz bilgiler ve sisteme kayıtlı olan şeyler dahilinde. Telefon numarası önemli arkadaşlar. Telefon numarası hemen tekrardan ben bakıyorum. Bir yanlışlık olmasın. Hemen buraya geliyorum ve bir tane telefon numarası almak istiyorum. Bunu yapabilmek için arkadaşlar bazı uygulamalar ve bazı şeyler var. Tabii ki isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Şuradan geliyorum. Bir tane numara satın alıyorum. Okey. Ben bir tane numarayı sisteme giriyorum şimdi arkadaşlar. Daha önce girmiş olduğunuz hesaptaki numaralarla aslında aynı olmaması gerekiyor. Fakat ben şu an sisteme bir tane giriyorum. Text me'ye basıyorum ve okey numara geldi. Şuraya security koduna giriyorsunuz. Ve continue diyorsunuz. Okey continue dedikten sonra company register number olarak sisteme giriyorsunuz arkadaşlar. Size verilen bir company register numarası vardır. Bunu sisteme girmeniz gerekiyor. Buradaki senaryoda ben giriyorum hemen. Okey burada bazı bilgilerinizi girmeniz gerekecek arkadaşlar. Lütfen her şeyin sistemde yazmış olduğu gibi doğru olduğuna emin olun. Adres bilgilerinizi tekrardan buraya girersiniz arkadaşlar. Son bir güvenlik şirketin kayıt olması gereken adresi. Hemen ben şuradan onaylayacak şekilde giriyorum. Ve burada doğum günü bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Okey buradaki pozisyonunuz ne arkadaşlar? Buradaki senaryoda ben direktör olarak buradayım direktör. Buraya işaretliyorum. Ekstra bilgiler için sağ tarafta her zaman bilgileri alabilirsiniz. Peki diyor ki stakeholder şirketiniz herhangi bir şekilde bir stake yani şey olarak bir ortağınız vesaireniz var mı? Buradaki senaryoda yok. Ben o yüzden continue diyorum. İkinci adıma geçiyorum. Peki ikinci adıma geçtik arkadaşlar. Banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Burada benim size hepinize tavsiyem lütfen ve lütfen banka bilgilerinizi girerken sisteme gelmiş olduğunuz banka şirket bilgilerinizde olan adres bilgilerinizin aynı olması gerekiyor. Yani örnek veriyorum şirkete biz bir X şirkete diye kayıt olduk. Bu adresi X adresi. Şimdi kartın adresi de business kart olması gerekiyor. Normal kartta da kayıt olabilirsiniz ama benim önerim her zaman business. Business bilgilerinizi verin arkadaşlar ve buna dikkat edin. Ve çok rahat bir şekilde buradan kayıt olabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Enter manuel diyoruz ve buradan
sonraki süre içerisinde hiçbir şekilde Payoneer bağlamadan banka bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekiyor. Bu biraz zaman alabilir çünkü benim sistemde bu bir kartı aktif etmediğim için yeni bilgilere girmem gerekiyor. O yüzden ilk önce gelen kartı aktif etmem gerekiyor ki banka bilgilerine ulaşabileyim. Peki kartı buradan aktif kart diyoruz. Next diyoruz ve kartı aktif ettik arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey account bilgilerine ulaşabilmemiz. Peki account bilgilerine geldim arkadaşlar. Hemen burada sistemde bilgilere giriyorum ve sadece yapmam gereken şey bu kadar basit arkadaşlar. Burada tabii ki bilgileri doğru bir şekilde girdiğinize emin olun ve tekrardan buraya giriyoruz. Aynı bilgileri bir daha banka bilgilerini. Yapmanız gereken İngiltere'de yaşadığınız için arkadaşlar bankaların sizlere vermiş olduğu bazı kodlar vardır. Bu kodları vererek çok rahat bir şekilde sisteme giriş yapabilirsiniz. Banka bilgilerinizi giriyoruz. Artık herhangi bir şekilde Payoneer'le link yapmanıza gerek yok. Yani yapabilirsiniz. Her nasılsa böyle daha kolay oluyor. Ben işlemlerimi böyle yapıyorum. Her şey tamamsa accept tuşuna basıyorum ve sisteme kayıt oluyorum arkadaşlar. Diyor ki banka bilgilerini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer her şey tamamsa burada hemen bir bakın arkadaşlar. Buradaki banka bilgileriniz gözükecek. Eğer tamamsa tik yapın arkadaşlar. Numaradan doğru olun, emin olun ve continue dinleyin. 2 gün içerisinde ufak bir para çekilmesi olacak arkadaşlar. 1 ile 3 gün arasında sizlerden ufak böyle bankanızdan para almaya çalışacaklar. Bu para sayesinde arkadaşlar gelen hesap hareketlerini ilerleyen zamanda buraya gireceksiniz. Bu bilgilerin hepsi doğru olduğunu düşünüyorsanız confirm diyeceksiniz ve süreç bitmiş olacak arkadaşlar. Ve yeni şirket hesabınız eBay'de hayırlı olsun. Bu kadar basit bir şekilde şirket hesabınızı oluşturabilir, kurabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bundan sonraki süre içerisinde yeni bir eBay hesabınız oldu arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey sizlerin vermiş olduğu bu şeylerle hemen işlemlerinizi başlayabilirsiniz. Bakın hemen business politikalarını ayarla diyor. Hemen bir tane ürün satmak için işte nasıl bir ödeme alırsın bunun hakkında bilgi alıyor. Seller Hub vesaire vesaire. Yani hesabınız hayırlı olsun arkadaşlar. Artık ticaret hesabınızda. Burada benim herkese en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yani ne yapıyorsanız yapın hemen bir anda ürün listelemeye çalışmayın. Çünkü bu süre zarfı içerisinde size bazı zamanların verilmesi gerekiyor. Hesabı ısındırmaya çalışın ve bence hemen ürün listelemeyin. Biraz bekleyin hesap ve diğer şeyler oluşsun. Payment bölümüne geliyoruz. Hemen çok rahat bir şekilde hiç Payoneer'e ulaşmadan burada arkadaşlar işlemlerinizin nasıl olduğunu görebiliyorsunuz. Artık ödemelerinizi bu şekilde alabileceksiniz. Artık tek yapmanız gereken şey bu süre içerisinde hesabınızın büyümesini ve gelişmesini beklemek.